Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda balon desenli, çok şık, çok güzel bir çanta anlatmaya çalışacağım. Modeli daha ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Hatta sıraya koymuştum. Bir gün mutlaka bunu anlatırım diye. Ee, Yabancı kanalda gördüğüm anlatımda kalın pamuklu ip kullanılmıştı. Ben ribbonla, polyester ribbonla örmek istedim. Belki daha hafif olur, daha kullanışlı olur diye düşündüm. Bir deneyelim. Zaten ribbon ip çantalara çok yakışıyor. Bir de ağır olmuyor, hafif oluyor. Ve elimde de yeterli miktar varken dedim hem de denemiş olurum. Pamuk ipliğiyle olanı gördüm zaten yapılışında. Gayet güzel olmuştu. Sanıyorum ribbonla da çok güzel olacak. Başlayalım şimdi. 5 numara tığ kullanıyorum. 5 numara. Yani bu hava biraz karanlık, kar, kış. 15 Şubat tahmin edersiniz hava İstanbul'da bayağı kar, kış. Hava da kapalı. Olabildiğince göstermeye çalışacağım örgüyü. Şimdi 31 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Üçüncü zincirden sık iğneleri örmeye başlıyoruz. Baştaki 1, 2, 3. zincire 29 sık iğne örüyoruz. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 31 zincir, 29 tane de 3. zincire batarak başlıyoruz. 29 tane de sık iğne örüyoruz. Şimdi hemen bu sırada, yani bundan ikinci sırada balon desenleri çalışmaya başlıyoruz. Bir zincir, aynı yere 2 kere sık iğne batıyoruz. 1, 2. Hemen ilk sık iğnenin üzerine bir işaret iğnesi koyuyoruz. Yanlış. Bu bilenler için değil, yeni başlayanlar için. Kolay da bir model olduğu için yeni başlayanlar da rahatlıkla örebilir. O yüzden bunlar yardımcı olacak. 2 sık iğneyi ördükten sonra 5 tane sık iğne örüyoruz.
1 2, 2'nin dışında 3 tane daha. 1 2 3. Buraya 2 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5. 5 sık iğneden sonra balon çalışması yapıyoruz. Doluyoruz. Hemen yanındaki sık iğnenin üzerine 1, gene aynı boşluğa 2 3 4 topluyorum. Bir daha almıyorum üzerine. Bu şekilde bırakıyorum ve hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne örüyorum. 2 1 2 3. Balonların aralarında 3 tane sık iğne kalıyor. Tekrar bir balon çalışması. 1 2 3 4. Topluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne. 2 3. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışıyoruz. 3 trabzan. Şimdi bir balon deseni. 1 2 3 4. Hepsini bir topluyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. 2 3. Son ilmeğe 4 ve bir kere daha batıyoruz. Burada nasıl çift başlamıştık, çift bitiriyoruz. Şimdi çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 balon çalışmasıyla ilk desenimizi oluşturduk. 5 trabzan sık iğne, aralarda 3'er sık iğne ve 6 balon çalışması. Şimdi bir zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Hemen görünüyordur. Hemen dibine bir, yani ilk ilmeğe 2 sık iğne. 1 2. En baştakine işareti takıyorum. Ve tamamını sık iğne örüyorum. 2 tane ördüm ve diğer başa kadar her bir ilmeğin üzerine bir sık iğne örerek devam ediyorum. Arada o kadar tipi yağıyor ki camlara baya baya vuruyor. Evet, ses yapıyor. Aynen. Belki duyuyorsunuzdur. Fena bir kar yağışı var. Sıra sonunda son ilmeğe gene çift sık iğne örüyorum. Her sıra mutlaka tek olacak. 29 ile başlamıştık. Şu anda bu sırada 33 ilmek sayısı oldu. Yani sık iğne sayısı 33. Çeviriyorum. Tabii ki bu sürekli balonları öreceğiz. Aralarda 3 sıra sık iğne olacak.
İlk iki tanesini de arttırarak örüyoruz. Üçüncü sırayı hiç arttırmadan öreceğiz. Şimdi ilk sırayı arttırdık. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Gene bir zincir çektim. Hemen dibine bir takayım işaretimi. Bir tane daha arttırdım. Aradaki ikinci sırayı örüyorum. Sıra sonunda son ilmeğimiz kaldı. Ona da bir, iki. Bu sırada da ilmek sayısı 35 oldu. Şimdi şu balon desenlerin arasında kalan 3 sıranın üçüncüsünü örüyoruz. Bir tane ördük, her iki taraftan arttırdık. İkinciyi ördük, her iki taraftan arttırdık. Üçüncü sırayı bir zincirleyip bir üst sıraya çıkıyorum ve hiç arttırmadan örüyorum. Ve bu desen bitene kadar uygulayacağımız örgü bu şekilde. Balon çalışması, arada 3 sıra sık iğne çalışması, 2 sırayı arttırıyoruz, bir sırayı hiç arttırmadan örüyoruz. Bu hep böyle devam edecek. Sıra sonuna kadar örüyorum. Son sık iğneyi de örüyorum, arttırmıyorum. Yani 2 sıra arttırarak bir sırada arttırmadan 3 sıra sık iğneyi bitirdim. Ve bu her balonun arasındaki olan desen bu. Yani çanta bitene kadar bu şekilde öreceğiz. Balon deseni, 3 sıra sık iğne. İkisini de arttırarak, birini de arttırmadan. Şimdi balon desenine başlıyoruz. Bir zincir. Hemen ilk ilmeğe bir, aynı yere 2. Şu ilk. Üç, 4. 2 arttırma, 2 de sık iğne. 1, 2, 3, 4. Şimdi balon çalışması. 1, 2, 3, 4. Topluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne. 2, 3. Tekrar. 1, 2, 3, 4. Topluyorum. Yanındakine bir sık iğne. 2, 3. Sıra sonuna kadar 6 taneydi. İlk sırada ilk balon çalışması. Şimdi birer tane başlardan artarak 8 tane oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.'yi de ördüm. Hemen dibine 1, 2, son ilmeğe de 3, 4. 4 sık iğne ile başlamıştık bu sıraya. 4 sık iğne ile de bitirdik. Arada da 8 balon oldu. Şimdi şuradaki sık iğne örgüsünü tekrarlayacağım ve her balon arasında balon sırası arasında bu 3 sıra sık iğneyi öreceğiz. Ben şimdi bunu örüyorum. Burada zaten çok açık şekilde anlattım. Tekrar söyleyeyim. Her balon deseni arasında 3 sıra sık iğne var. İlk sırada
başlardan arttırıyoruz. İkinci sırada gene başlardan arttırıyoruz. Son sırada arttırmadan örüyoruz. Ve üzerine balon deseni kuruyoruz. Ve her sıra mutlaka tek sayı olacak. Bunu sayarak yapın. Atlarsanız ya da fazla örerseniz hemen baştan yakalarsınız ki çok fazla sökmeyin. Sayarak yaparsanız zaman kaybetmeden çok kolay bir şekilde örersiniz. Şurada ördüğüm 3 sıra örgünün aynısını buraya da ördüm. Yani 3 sıra sık iğnenin ilk 2 sırasını arttırarak son sırayı da hiç arttırmadan ördüm. Bu hep aynı şekilde yineleniyor. Buradaki size yardımcı olması için sıra sayılarını da söyleyeyim. Yani buradaki ilmek sayısı, sık iğne sayısı 41. Arta arta en son burada 41 oldu. Şimdi gene sürekli artarak devam edecek. Sadece 3 sık iğnenin üçüncüsünde artmıyor. Diğer bütün sıralarda artıyor. Bir zincir, bir üst sıraya çıkmak için bir, aynı yere 2, bir tane daha 3 sık iğne yapıyoruz ve balon çalışmasına devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 topluyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne. 2, 3. Tekrar 1, aynı yere 2, 3, 4 topluyorum. Hemen yanındakine. Bu sırada balon 10 tane oluyor. Topluyorum. Hemen yandaki ilmeğe bir sık iğne. 2 de son ilmeğe 3 tane. 3 sık iğne ile başlamıştık. 3 sık iğne ile bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 8, 10. Bu şekilde artarak devam edecek. Gene şuradaki 3 sık iğneyi tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 12 tane balon olacak. Gene 3 sıra sık iğneyi ördüm. Şimdi balona geçiyoruz. Bir zincir. Hemen ilk ilmeğe 2 sık iğne örüyoruz. İlkine iğneyi takalım ki nerede kaldığımızı görelim. Bu sırada balona başlamadan önce sadece 2 sık iğne yapıyoruz. Yani şuradaki arttırmanın dışında sık iğne örmüyoruz. Hemen balon desenine başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 topluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe 1, 2, 3 sık iğne. Tekrar balon deseni. 1, 2, 3, 4. 3 sık iğne. Balonların arası 3 sık iğneydi.
son balonu topluyorum ve son ilmeğin içerisine başladığımız gibi 1 2 sık iğne aynı yere arttırarak sırayı bitiriyorum. Bu sıraya gelene kadar ilmek sayısı 53 oldu. 53'e kadar arttı. Şimdi burada 12 balon vardı. Bu sırada da 12 balon olacak. Bir zincirle geri dönüyorum. Bir, aynı yere 2 3 4 5. Şu ilk ilmeğe işaretimi takıyorum. 1 2 3 4 5. Hemen gene balon deseni 2 3 4 trabzan topluyorum. Hemen yandan ilmeğe bir tane sık iğne 2 3 1 2 3 4 topluyorum. Hemen yanına 1 2 3. Gene bir sıra alttaki sayı kadar 12 balon örüyoruz. Hemen yandaki ilmeğe 1 2 3 son ilmeğe 4 5 sık iğne ile başladık. Aynı şekilde bitirdik. Şimdi göründüğü gibi buradaki bu balon desenler birbirinin tam üstüne denk geliyor. Hiçbir şekilde kaydırma olmadan ve her sırayı sayarak örün. Bazen ben bile bir iki hata yaptım. Bir iki sıra kadar söktüm. Ki elim alışkın olmasına rağmen. O yüzden sayarak yaparsanız bir sorun yaşamazsınız. Kolay bir örnek. Gene 3 sıra sık iğneyi örüyorum. Ve bundan sonra 2 artıyor. 14 balon örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördük. Son 2 sıra 12 balon. Şimdi 14'e çıkacak. Bu 14 balonu da 4 kere tekrar edeceğiz. Yani 4 sıra 14 balon öreceğiz fakat arttırmadan. Artık arttırma bitti. Bundan sonra bu sırayla birlikte hiç arttırmayacağız. Şu başlarda 2 kere batıyorduk. Onlar olmayacak ve düz ilerleyeceğiz. Bir zincir. Hemen ilk ilmeğe bir sık iğne, 2 3. Şimdi balon örüyoruz. 2 3 4. Hemen yandaki ilmeğe 1 2 3 sık iğne, balon 3 sık iğne olarak aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Artık düz, hiç arttırmadan sırayı bitiriyorum. Üzerine aynı şekilde 3 sık iğneyi yapıyorum ve bu sırayı 4 kere tekrarlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra balon deseni ördüm.
Son 4 deseni hiç arttırmadan düz ördüm ve 59 ilmek üzerinden. Şimdi artık çantanın askı ve ağız tarafındayım. 59 ilmeğin 25'i bir tarafta, 25'i bir tarafta, 50. 9 ilmek de ortaya verdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuradaki 9 ilmekten itibaren açıla açıla askı oluşacak. Şimdi örmeye başlayacağım noktada 1, 2, 3, 4 balon deseni öreceğim. Sonrasında bu son desen olacak. Bundan sonra sadece sık iğne olarak ilerleyecek. Şimdi şu son balon desenlerimizi 4 adet örmeye başlayalım. Bir zincir, hemen ilk ilmeğe 1, 2, 3 sık iğne ve balon deseni örüyoruz. Dört adet balon örüyorum. 1, 2, 3, dördüncü balonu ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İşareti yerine kadar ördüm. Şimdi tekrar diğer başa dönüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorduk dönerken, artık bu eksiltmelerde zincir çekmiyoruz. Şu ilk ilmeğimiz, hemen buraya batıyorduk. Artık batmıyoruz. Zincir de çekmiyoruz. Bir sonrakine, buraya değil diğerine işareti de koyalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 25 ilmek bırakmıştık. Bir taneyi direkt hemen yan ilmeğe batıp eksilttik. Bir tane eksildi ve her sırada bir kere eksilterek, bu kısma hiç dokunmuyoruz. Burası düz ilerliyor. Şuradan eksilterek 5 ilmek kalana kadar örüyoruz. Sık iğneleri örerek eksiltme yerine geldim. Son sık iğneyi ördüm. Artık bu işaretli olan yere örgü yapmıyorum. Tekrar dönüyorum. Şuraya değil, bir sonrakine zincir de çekmiyorum. Tekrar eksiltmiş oldum. Yani şuradan örerken bir tane yanındaki ilmeğe bir sık iğne örüyoruz. Dönüşte işaretli olan ilmeğe sık iğne örmüyoruz. Hem bu taraftan örerken hem
dönüşte birer tane eksiltmiş oluyoruz. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Son 4 sık iğne, 5 sık iğnenin üzerine 2 sıra 4 sık iğne örüyorum ve bitiriyorum. Şöyle örerek geldik. Döndük, ördük, burayı bitirdik. Örüntüyü devam ediyoruz. Aynı şekilde baştan başlamıyoruz. Devamından başlamamız gerekiyor ki her iki tarafında görüntüsü aynı olsun. Şu arada kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane arada kalıyor. İpi buraya bağlıyorum. Ve bir aynı yere bir sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sık iğneden sonra balon örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tekrar balon örüyoruz. Bu kenarda yaptığımız bütün örgüyü aynısını bu tarafa da örüyoruz. 4 balon aynı şekilde 4 balon. Burası gene dümdüz gidiyor. 3 sık iğne başlarda. Buraya batmıyoruz. Örmüyoruz. Bir öncekinde bırakıyoruz örgüyü. Geri dönüyoruz. Geri dönerken de bir yandakine batıyoruz. Hiç zincir çekmeden. Bu şekilde her sırada bir tane eksilterek şunun gibi bir çantanın askı kısmını oluşturacak bölümü örüyoruz. Bunun aynısını buraya da yapıyoruz. Diğer parçayı da ördüm. Şimdi bu iki parçayı şöyle yan kenarı bu. Şu yan derinliğini, çantaya derinlik kazandıran şu yan parçayı öreceğiz. Gene balon deseni kullanarak. 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek üzerinden öreceğiz. Bir üst sıraya çıkmak için 9. ilmeği de çekiyorum. Ve hemen yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne. Bir zincir çeviriyorum. Hemen ilk ilmeğe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bir sıra daha örüyorum. Çantayı örerken her balon deseninin arasında bulunan 3 sık iğneyi burada da ördüm. 1, 2, 3. Bir zincir, 2 sık iğne, 1, 2,
3, 4 topluyorum. Hemen yanına 2 sık iğne. 1, 2. Tekrar 1, 2, 3, 4. Hemen yanına 2 sık iğne. 1, 2. Hemen yanına ilk ilmeğe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 sıra daha örüyorum. 3 sıra 1, 2, 3 sık iğne. Şimdi çevirip şuraya 2 balon çalışması yapacağım ve bu balon sırası 8 adet olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arttırmaya başlıyoruz. Bir zincir çeviriyorum. Çantayı örerken yaptığımız gibi 2 sık iğne örüyoruz. İlk ilmeğin içerisine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir de arttırma 10. 8 ilmekten 10 ilmeğe çıktık. Şimdi 2 sıra sık iğne örüyorum. Gene 10 ilmek üzerinden. Şimdi balon sırasındayım. Bir zincir, 1, 2, 3 sık iğne, 1, 2, 3, 4 trabzan kapatıp hemen yanına 1, 2 sık iğne. Tekrar bir balon. 1, 2, 3, 4. Bir, 2, 3. Tekrar 3 sıra sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde 3 sıra daha örüyorum. 8 balon. 9'uncuyu şuralarda arttırmıştık. Gene 3 sıra sık iğne ördüm. 1, 2, 3. Balon sırasındayım. 1, 2, 3. Arttırdığım sıranın aynısını örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 sık iğne. 1, 2. Tekrar balon. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3 sık iğne. Şimdi şurada arttırıp 2 sıra balon ördük. Bir zincirle yukarı çıktım. 1,
2 sık iğne ördüm, arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, son ilmeğe 11, 12. Şimdi 2 sıra daha sık iğne örüyorum. 1 2 3 sıra ördüm. Şimdi balon sırasındayız. Bir sık iğne, 2 3 4. İki, üç, dört. İki, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Şimdi bu sırada tekrar arttırma yapacağız. Bir zincir, bir, iki aynı ilmeğe, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve bir tane daha aynı ilmeğe 14. 2 sıra daha örüyorum. 1 2 3 sıra. Bir zincir, bir üst sıraya, en baştaki ilmeğe 1 2 sık iğne. Şimdi balon, 1 2 3 4. Bir, iki. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir balon örüyorum. 1 2 3 balon ve dördüncü balonu ördüm. 2 sık iğne ile başlamıştık sıraya. 2 sık iğne ile bitirdim. Şimdi balon sırası bu ilkiydi. Şimdi aynı bu sıradan 14 kere daha öreceğiz. Toplam 15 sıra şu gördüğümüz sırayı yineleyeceğiz. 15 sıra olduğunda tekrar geriye doğru bir örgü yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi şu 4 balon ördüğümüz sıraya gelene kadar ki sıraları şimdi tersine örüyoruz. İlmek azaltacağız. Bir zincir. İlk ilmeğe batıyorduk. Ona batmıyorum. Bir sonrakine. 1 2 3 4
Evet, 15 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bu 15 örgüden sonra, balon örgüsünden sonra tersini örüyoruz. Nasıl örerken arttırarak geldik. Şimdi de eksilterek diğer uca kadar örüyoruz. İlmek sayısını azaltacağız. 2 2 arttırmıştık. 2 2 de azaltacağız. Şimdi bir zinciri çektim. Hemen buraya batmam gerekiyor. Ama bir diğerine. Buraya değil, diğerine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 son ilmeğe bir de diğerine şöyle bir daha göstereyim. Bir de diğerine eksiltmiş oldum. Şimdi 12 sık iğne kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bir sıra daha örüp balon sırasına geçiyorum. 1 2 3 sıra ördüm. Bir zincir bir üst sıraya, hemen başına 1 2 3 ve 4 doluyorum. 1 2 3 ve 4 topluyorum. 1 2 sık iğne. Tekrar balon. Bir, iki, üç, dört. 4 sık iğne ile başlamıştık. 4 sık iğne ile bitirdik. Yani 8 ilmekle ördük. 8 sıra. Sonrasında 1 2 3 4 tane daha ördük ama arttırarak ördük. Şimdi şurada 12 ilmeğe düşürdüm. Bu balon sırasını ördüm. Şimdiki bu balon sırasının üzerine yapacağım sık iğnelerde ilk sırasında 2 tane daha azaltacağım. Bir alt sırada yaptığımın aynısını. 10 ilmek kalacak. Tekrar bir balon sırası öreceğim. Hatta 2 sıra öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ondan sonra 2 tane ördükten sonra 10 ilmek üzerinden tekrardan 8 ilmeğe düşürüp 8 balon sırası daha öreceğim. Yani bunu örerken nasıl çıktıysak şimdi geri gidiyoruz. Aynı şekilde örüp bu çantanın yan genişlik duvarında bitirmiş oluyoruz. Evet. Gene ilmek sayısı azaltacağız. Bir zincir çektim. İlk ilmeğe değil, ikincisine. 1 2 3 bu arada ip de bitti.
4, 5, 6. Ben ip takmam lazım. 7, 8, 9, bir de yanındakine gene bir eksilttik, 2. Şimdi 14'tü. Bu balonu yaparken 12'ye düşürdük. Şimdi diğer balonu hemen örmeden önce 10'a düşürdük. Ben 2 sıra daha örüyorum. Bir zincir. Hemen baştakine 1, 2, 3 sık iğne, balon, topluyorum. 2 sık iğne, balon, bir, 2, baştaki gibi 3 sık iğne ile sırayı bitirdim. Şimdi bir sıra daha hiç eksiltmeden, aynı bunun gibi, şurada da öyle yapmıştık. 8 tane, 2, 4, 6, 8 tane ördükten sonra 10 ilmeği çıkartıp 2 tane örmüştük. Sonra 12 ilmeğe çıkartıp bir tane daha örüp 14 ilmeğe çıkarmıştık. Yani 10 ilmek üzerinden 2 tane, 2 balon sırası örmüştük. Şimdi 10 ilmek üzerinden tekrar bir sıra daha balon sırası öreceğim ama 3 sıra sık iğne örmeye devam ediyorum. Şimdi 14 ilmekten 12'ye düşürdük. Sonra 10'a düşürdük. 2 tane ördük aynı sıradan. Şimdi 8 ilmeğe düşürüp diğer 8 sıra olan ikili balon sıralarını öreceğiz. Şimdi eksiltmeye başlıyorum. İlk sık iğne sırasında bir zincir, baştakine değil yandakine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 2 sık iğne sırasından sonra 8 sıra ikili balon sırasını örmeye devam ediyorum. Şimdi balon sırası. 1, 2 sık iğne, 1, 2, 3 ve 4. 1, 2 sık iğne, tekrar balon, bir, 2 sık iğne ve bu sırayı şimdi 7 kere daha tekrarlayacağım. 8 sıra olacak ve örgü bitecek. Sonra ördüğümüz parçayı çantanın şu baştan önce bir işareti alıyoruz. Sonra bu örgünün tam ortasından
Ve çantanın tam ortasından işareti alıyoruz. Şu iki başa da. Sonra diğer kenarları birbirine tutturuyoruz. Ve buralardan dikeceğiz. Şimdi dikişi de göstereceğim. Sonra da diğer parçayı üzerine oturtup aynı işaretleri alıp dikişi bitireceğiz. Gerçekten kocaman, çok şık, çok büyük. İster plaj çantası, ister günlük çanta olarak kullanın. Güzel bir çanta oldu gerçekten. Bu arada ben bir tarafı diktim. Şimdi diğer tarafı en başa ipi bir sıkılaştırarak, zaten uzun kesmiştim örgü bittikten sonra dikmek için. Şöyle işaret olan iğnelerin hiç birbirinden fazlası eksiği olmayacak. Tam birbirine denk gelecek işaretler ve tam karşılığından batacağız. Buraya batıp çıkarken tam karşısına gelen yerden de bu şekilde. Şimdi buradan çok derin batmıyoruz. En fazla 2. Şöyle en fazla 2 tane ip alalım iğnenin üzerine. Çok derinlere batmayalım. Yine tam karşılığında dikerken en çok dikkat edeceğiniz ilmeklerin tam karşı karşıya olması. Yoksa dikiş güzel olmaz. Çanta yan durur, bir tarafa çeker. Hoş durmaz yani. Bütün çantanın etrafına işaret iğnelerin durduğu yerlere dikkat ederek, kastırmadan tam karşılığına gelecek ilmeklere bu şekilde, şöyle yanlarda kalacak dikişler. Gayet kolay. Bu şekilde dikiyoruz. Örgünün bitiminde şu kısımlara şöyle yaylı halkalar var. Bunlar gerçekten çok kolaylık oluyor. Şöyle bu şekilde geçirip çeşitli çanta saplarını kullanabilirsiniz. İsterseniz metal kullanabilirsiniz. Ya da şöyle derili, metalli çanta sapları çok güzel olur. Çok havalı durur. Metal de değişik bir pırıltı katıyor çantaya. Dediğim gibi aksesuarlarla zenginleştirip herhangi bir çantası ya da evde yaptığınız, kendi yaptığınız çanta sapları, ki benim çanta sapı videom var. Oradaki çanta sapları da çok yakışır. Onlardan da yapabilirsiniz. Evet, bir de ölçüsünü ben vereyim size. ...45 santim genişliği. Gerçekten de geniş bir çanta oldu. Kenarı da şu kısımda söyleyeyim, 12 santim. En geniş tabanı 12 santim. 29-30 santimde ağız kısmına kadar yüksekliği. Tam yüksekliği de şöyle ucundan 44 santim. Evet, bayağı geniş, büyük bir çanta. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.